Herkese merhaba, Listarot'a hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Bu gece bir açılım yapmak istedim. 2025'in ilk aylarına özel. Bizi 2025'in ilk aylarında neler bekliyor, kapatırken belki bir şeyler yansır, neler yaşayabiliriz. O yüzden bu niyetle oturdum ve 2025'e ve olası süreçte yaşayabileceklerimize dair sorular sormak istedim. Bu bir aklımızdaki kişi açılımı değil. Bunu belirtmek isterim. Eğer bu niyetle oturan ve dinleyenler varsa başka video izleyebilirler, başka videoya geçebilirler. Zamansız bir zamana diyemiyorum çünkü 2025'in ilk aylarına bakacağımız için deyip doğru enerjilerle açılmasına niyet ediyorum açılımın. Bakalım ilk sorumuzla başlıyorum. 2025'in genel enerjisi bana hangi alanlarda fırsatlar sunabilir? Şöyle tarotta kullanacağız da başka destelerden de faydalanmak istiyorum. 2025'in genel enerjileri bana, sizde hangi alanlarda fırsatlar sunabilir? Şöyle bir tane daha alayım. Şanslı, bereketli bir yıl olacak. Umarım hepimiz için böyle olur. Valla e, hayatında istediği, arzu ettiği insanlarla tanışacaklar mı dersiniz? Kısmetli, şanslı bir döneme adım atacak mı olanlar? Sanki zorluklar, engeller kalkacak gibi 2025'te ya da kendinizde öyle zorluk ve engel gördüğünüz şeyler. Çok güzel bir başlangıç yaptık açıkçası. Hiçbir kötü kart yok. Biraz yine başka kartlarla desteklemek istiyorum burayı. Genel enerjisi, 2025'in ilk aylarının genel enerjisi hangi alanlarda fırsatlar sunabilir? Bakın, arzu ettiğiniz kahveler, çaylar, istediğiniz insanlarla içebilirsiniz. Kısmetli, şanslı olacaksınız ve belki hayatın merkezine uzun zamandır kendinizi almıyordunuz. Almayanlarımız vardır. Bunu başaracaktır. Belki evle ilgili, ne bileyim, hayatınızda eviniz gibi gördüğünüz insanlarla ilgili büyük minnettarlıklar, büyük sevinçler, keyifli şeyler yaşayacaksınızdır. Çünkü ev hanesinin üzerine minnettarlık geldi. Belki de tutunduğunuz çevrenizde ne varsa bunlara daha çok sarılacağınız bir yıl, bir başlangıç görünüyor açıkçası. Bakın, cennetin kapıları, yani burada eril biri var. Çok güzel başlangıçları gebe olabilir 2025'in ilk ayları. Evet. Şans kartının üzerine de cinsellik geldi. Belki bazılarınız aklındaki kişiyi de o kadar çok düşünüyor, ediyordu ki belki bazı tutkusal ihtiraslarını ya da ne bileyim yaşamak istediği şeyleri yaşamıyordu. Kendi içinde saklıyordu. Belki bazılarımız için bu cinsellik de belki hayatında böyle bu alanlarda daha kısmetli bir döneme geçecek olabilir. Biraz tarotla desteklemek istiyorum burayı. 2025'in ilk enerjileri hangi alanlarda fırsatlar sunabilir size? Bize, bana, hepimize. Çok çok iddialı geliyor kartlar. Bakın, bazılarımız gerçek ilk aylar çok iddialı olabilir ama belki bir süredir kafasında bir evlilik planı olanlar vardır. Onlar gerçekten bir dünya evine girebilirler. İlk ayları diyoruz ama hiç belli olmaz yani. Mücadele ettiğiniz alanlar belki dediğim gibi cinselliğe çok kapalısınızdır ya da insanlarla yeni yeni tanışmaya, yeni tanışıklıklara belki bakış açınız değişecektir. Artık eskiyi düşünmek ya da beklemek yerine artık tamamen başka bir bakış açısıyla hayata atılacaksınızdır ve doğru insanla, doğru yerlerde bağlantılar kurarak belki bir ilişkiye başlayabileceğiniz gibi evlilikle bile taçlandırabilirsiniz bunu. Yani sadece evlilik değil, belki bazılarımız kariyerinde ilerleyecektir. Öğretmen olanlarımız vardır, öğreticilerimiz vardır. Bunlar da sanki çok daha başarılı ve emeklerinin karşılığını aldığı bir sürece gidiyor görünüyorlar açıkçası. Ve deste altımızı da göstermek istiyorum. Kupa ikilisi. Yani evlilik olmasa bile sanki ciddi bir beraberliğe başlayacak olabilirsiniz. Belki yine dediğim gibi kariyerinizle ilgili bir anlaşma, bir uzlaşma vardır. Bu sağlanacaktır.
Birazcık burayı yine destekleyelim. Aziz kartının üstüne usta kartı geliyor ya. Sanki gerçekten büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bakın bazılarınız gerçekten evlenecek olabilir. Ya da hali hazırda evliliği varsa bu evlilik istediği bir şekilde daha mutlu, daha keyifli bir hale evrilecek olabilir. Yani birazcık şükür haline de geçecek olabilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri tecrübe ettiniz. Dediğim gibi beklentilerinizi karşılamayan şeylerden vazgeçecek olabilirsiniz. Çünkü Aziz'de kartı sezgisel olarak da bilir. O bilgi onda vardır. Ve üzerine değnek üçlüsü geldi. Sanki artık emeğinizin karşılığınızı alacaksınız ve artık beklemekten kurtulacaksınız görünüyor açıkçası. Evet, bakın yine bir kılıç onlusu geldi ama burada yeniden doğum diye adlandırılıyor, resmediliyor. Gerçekten ilk aylarda bakış açınızın değişmesiyle bazı umutlarınızın tükendiği de demeyeyim. Artık daha fazla kendinizi kandırmak olabilir. Belki artık pes etme noktasına geleceksinizdir ve kendinizden ödün vermeyerek kendi hayatınıza sarılıp küllerinizden yeniden doğacaksınızdır. Çok güzel geldi ilk ayları. Umarım hepimizin kötü tarafları dönüşerek, şekil değiştirerek bizim hayrımıza bir şekilde gelişir ve biz de öğretilerimizi de oradan alırız. Peki bu yılın başında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen bunu da sormak istiyorum başka bir desteğe. Bir kupa dokuzlusu attı kendini, onu aldım. Hemen destekleyelim şöyle. Bu yılın başında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sanki birazcık hem duygusal olarak hem de istekleriniz, niyet ettiğiniz şeyleri birazcık daha dikkat edin diye olabilir kartlar. Ne düşündüğünüze dikkat edin. Çünkü biraz yaratım potansiyeliniz var gibi. İstekleriniz hızlıca gerçekleşecek olabilir. Yine dediğim gibi bazılarımızın geçmişinden gelen bir partner olabilir. Belki birazcık ona dikkat etmeniz uyarı niteliğinde geliyordur burası. Bitirdiğiniz şeylerin gerçekten bitip bitmediği konusunda kendinizi sorgulayın diyor olabilir kartlar. Bakın yine aşk konusunda birazcık daha özveride kalın diyor sanki kart. Sanki birazcık çevredeki insanları değil de 2025'in başlarında kesinlikle kendinize odaklı kalmanız, bazı pişmanlıklar yaşamamanız için bir uyarı niteliğinde geliyor olabilir. Yine bazılarımız için de kartlar şey diye olabilir, geçmişinden biri hortlayabilir. Aman dikkatli ol bakalım, sana gerçekten sevgisini sunabilecek mi? Kendisini de seni de bu ilişkide arzu ettiğin şekilde tatmin edebilecek mi, mutlu edebilecek mi? Bunları gör ve sen kendi öz değerinde, kendi sevginde kal diye olabilir. Şu ilham kartına bakın, hala bir şeyleri erteliyor, düşünüyorsanız belki de şey diyor kartlar size, yani yeterince ilhamın var, daha fazla bir şeyler düşünme, artık aksiyona geç. Hani çok fazla düşünüyorsun, kurcalıyorsun buraya ve kafan karışıyor. Artık bir anlayışa geçmen gerekiyor sanki diyor kartlar bize. Bazı şeyleri de yanlış anlıyor olabilirsiniz. Kendinizi bir yanılsama içine sokmuş olabilirsiniz. Artık sanki burada da birazcık bakış açını değiştir ve anlayış kısmında bir yükselişe geçmen gerektiği konusunda uyarıyor olabilir. Peki burada niye buna dikkat ediyoruz? Bakın, çok fazla korkuyor olabilirsiniz. Bazı durumlar karşısında sessiz kalıyor olabilirsiniz. Sanki dikkat etmeniz gereken nokta bu. Sanki korkularınızla yüzleşin. Gerekli ilham, gerekli o içinizde hissettiğiniz ateş sizde var. Artık daha fazla bekleme enerjisinde kalmayın. Başımızda bir şey gelir, aman tedirginlik enerjisinden kurtulun ve harekete geçin diyor sanki kart size burada. Ya da bize, hepimize. Peki 2025'in ilk aylarında karşılaşabileceğim en büyük zorluk nedir ve bunu nasıl aşabilirim?
2025 ayının ilk aylarında nasıl bir zorlukla karşılaşabiliriz ve bunu nasıl aşabiliriz? Bu hanede çok bir kılıç onlusu falan var. Ya şey diyor sanki kartlar bize, e, parayla ilgili bir girişiminiz olacaksa bu girişimi başlatırken biraz temkinli davranmanızda fayda var gibi görünüyor açıkçası. Bir durum kafanızı karıştırıyorsa, bu tabii aşıklar kartı, aşktan da bahsedebiliriz bir seçenek durumu. Çünkü hem yanında kılıç ikilisi geldi, para ası geldi. Dediğim gibi maddi anlamda bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa ve yanılgılarınız, çelişkileriniz varsa bu konuda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Sanki bu bir kötü bir sonuca da evrilebilirmiş gibi. Yani bir şey sizin içinizi rahat değilse o konuda ilerlerken çok temkinli davranın. Enine boyuna düşünün diyor kartlar sanki bize. Bunu aynı şekilde bir aşk ilişkisine de yorabiliriz. Birazcık dikkatli olmakta fayda var. Belki bazılarımız için geçmişten biri gelebilir. Yeni biri de birçok insanla tanışacağızdır ama çok güzel bir potansiyel vardır gibi görürüz. Yani dediğim gibi bir ikilemde kaldığınız durum olursa orada birazcık bir somutluk, bir gerçeklik arayın derim sanki. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Karşılaşabileceğiniz en büyük zorluk nedir ve bunu nasıl aşabilirsiniz? Şuraya bir tane daha almak istiyorum. Bakın, geçmişinizden bir insan bir şekilde hortlayabilir gerçekten, çıkabilir ve o insana karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer gerçekten ben bitirdim, artık geri dönüşü yok, ben tekrar kendimi o durumun içine sokmak istemiyorum diyorsanız sanki birazcık hem kendinizle mücadele edeceksiniz hem de o insanla mücadele edecek olabilirsiniz. Çünkü bazılarınız gerçekten girmek istemeyecek eski bir benzer bir ilişkinin içine ve kendisine yeni yollar arayacak görünüyor. Tabii bu yolları ararken de temkinli olmakta fayda var diyeyim ben size. Hani şey derler ya, yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Sanki birazcık akışa, zamana teslim olmanız gerekiyor. Bu ilişkiden kurtuldum ama daha iyi bir ilişki yaşarsam belki eskiyi unuturum deyip başka bir ilişki için çok aceleci davranmamakta fayda var gibi görünüyor. Bir de kendinizi ikilemde bırakıyorsunuz demiştim ya, hani belki de şeydir ya, o gitti ama geri gelebilir. İçinizde bir yerlerde biliyorsanız artık bu ilişkinin sürmeyeceğini, sürdürmeyeceğini, sanki bu alandan da kurtulmanız gerekiyor. Belki de kendinizi bu alana hapseden sizsinizdir. Yani burasının zorluğu da kendinizi buraya hapsetmeniz. Buradan o çıkacak o potansiyeli içinizde görecek olan da sizsiniz. Yani birazcık cesaret ve adım işi. Sanki artık o kararı alıp harekete geçmeniz ve bunun için elinizden gelen tüm çabayı sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü sanki o zaman özgürleşeceksiniz. Hemen diğer soruya geçiyorum. Hayatıma hangi alanlarda daha fazla odaklanmalıyım? İnanır mısınız, burası hep kılıç ası. Bazılarımız için yine dediğim gibi ya, iş çok çok kısmetli olacak ya. Öyle görünüyor. Yani kartların aktardığı o. Gerçekten bir ilişkiyi geride bırakmak istiyorsanız kendinize zaman tanıyın. Çünkü eninde sonunda hani o güneş doğacak, kılıç onlusu kartıyla bize anlatılan da olur. Bir karma, bir süreç bitiyor ama hiç endişelenme. Evet, yaşadığın durum çok zor, çok çalkantılı. Bu hayat içinde bunu dengelemek senin için güç olacak ama bu güç sende var. Çünkü hani ne bileyim, sana başka fırsatlar da sunacak. Belki başka bir insanla tanışacaksın. Belki ne bileyim, bir iş kurmaya çalıştın, o iş olmadı ama sen hayatındaki o dengeyi bir türlü sağlarsan, inan senin hayatında bahar açacak. O kısmetli bir döneme tekrar adım atacaksın diyor kartlar. Birazcık şuraya yine bu desteden de seçmek istiyorum. Çünkü bu zorluğu atlatacaksınız gibi görünüyor ya.
Bunu zaten içten içe biliyorsunuz. Ya insanlar çok kötü kötü şeyler yaşıyor. İnanın bir şekilde güçlenerek ayrılabiliyor. Yani ne mutlu ki bize bazı şeyleri unutabiliyoruz. Yani hangi alana odaklanırsanız odaklanın, e, kendinizi bir köşeye sıkışmış, zorlanıyor hissetseniz de inanın bu değişime ayak uydurmaya çalıştıkça bu döngünün içinde kalmayacaksınız ve tekrar hayatınızda güneş açacak. Bakın bazılarınız gerçekten bu güneş açması için, o iyi enerjilere geçmek için çok fazla dua ediyor, meditasyonlar yapıyor. Belki aklında biri var, onunla ilgili bağlar kesmeye çalışıyor. Aman ondan bir hamle gelir mi diyenleriniz var. Artık bu şey sanki bu kurtulmak istediğiniz zaman bu enerjilerden çıkacaksınız gibi görünüyorsunuz. Bakın değişime ayak uyduranlar gerçekten o kutlama, kahkaha kafalarına, enerjilerine girecek. Bazılarımız da tabii kupa kraliçesi, aklındaki kişi ya da ne bileyim hali hazırda biri varsa aklında şu an onunla olan ilişkisi bu şekilde birbirlerini yansıtıyorlarsa, birbirlerine aynı benzer durumları yaşıyorlarsa sanki birazcık da kart bu durumu da değiştirmenizi söylüyor olabilir açıkçası. Yani sanki siz o arzu ettiğiniz şey neyse ona doğru motivasyonlarla ilerleyeceksiniz. Çünkü bir şekilde bazılarınız işle ilgili bir zorluktur bu. Çevresinden göreceği bir destekle güçlenecektir. Bazılarımız gerçekten o manayı, çözümü kendi içinde bulup harekete geçecektir. Yani ne olursa olsun dirayetli olursanız sanki bu zorluklar sizin istediğiniz şekilde son bulacak görünüyor açıkçası. Peki 2025'e güçlü bir başlangıç yapmak için hangi adımları atmalısınız, atmalıyız? Yine kullanmadığım bir deste varsa ondan alayım. Çok güzel geliyor ya. İnanılmaz güzel geliyor. Bakın siz yani kader çarkı, kupa ikilisi, ölüm kartı, tılsıması, yine kupa kraliçesi burada da vardı ve altında yıldız kartı. Siz nasıl bir adım atarsanız atın sanki şans, kısmet, o Jüpiter'in büyütücü etkisi yani size gelecek. Siz sadece kararlı ve istekli olun. O istek, arzu ettiğiniz şey içinizde her neyse bırakın bazı duyguların dönüşmesine izin verin. Ne yaşayacaksanız bazı şeyler ne bileyim bir kader planında yazılıdır. Bazen çok fazla oldurmanın, peşinden koşmanın, zorlamanın hiçbir anlamı yoktur. Sanki birazcık teslimiyete geçerseniz her şey sizin için daha güzel olacak. Bazılarımız için de tabii şey yani bu işle ilgili bir fırsattır. Belki kafasında bazı bir şeyler vardır, onlar bitmiştir. Başka bir fırsat gelecektir kafasına, aklına ve sanki onun gelmesiyle ilgili bir şans yakalanacaktır. Birçoğumuz için de belki burası bir kısmettir. Yani başlangıç yapmak için sanki yani o ilahi sistem tarafından size yüklenecek o bilgiler ve doğru yolda olduğunuzu bileceksiniz. Biraz destekleyelim burayı. Siz dediğim gibi yani dönüşmekten, şartları değiştirmekten hiç korkmayın. Yani bırakın bir teslim olsanız sanki her şey çok daha güzel olacak. Çünkü bir döngü var ve o döngüye teslim olursanız her şey çok daha güzel olacak gibi görünüyor. Çünkü sanki sizin zamanınız gelmiş. Belki bu bir ortaklıktır. Belki bir iş başlatma girişimidir. Sanki alacağınız kararlar ne olursa olsun destekleneceksiniz. Kader çarkının üzerine ikiz alev. Bu aralar ne kadar çok geliyor ikiz alev.
Bakın sanki bazılarımız dediğim gibi hiçbir şey yapmasına gerek olmadan birileriyle tanışacaktır. Bazılarımız artık dönüştürmesi gereken, o içinde değişmesi gereken o zorluk ya da harekete geçmesini sağlayacak o başlangıç adımı artık bu bekleme enerjisinden çıkıp tamamen yeni bir yöne odaklanmak olacak olabilir. Çünkü bazılarımız gerçekten ciddi anlamda bir uyanış yaşıyor ve artık ona hizmet etmeyen alanlardan başka alanlara yönelmenin derdinde ve sanki isteklerin, arzularınız bu doğrultusuyla bu yıldız kartının da altında görüyoruz. Destekleneceksiniz diyor kartlar sanki biz size. Hiçbir zorluk, hiçbir tatsızlık yaşanmadan. Belki çok bedelini ödediniz, gözyaşı döktünüz, canınız sıkıldı. Ama sanki ne derler? Kupa kraliçesi artık uyanıyor ve bekleme enerjisinden de kurtulup hayal ettiği şeyler doğrultusunda kafasında kurduğu planlar için harekete geçiyor, adıma geçiyor. Yine belki buradaki ikiz alevi görüp gözlemci kartıyla şey de söyleyebilirim. Belki de bazı insanların hep niyet edip dinlediği akıllarındaki kişi de harekete geçecek olabilir. Sanki bazı kavuşmaların artık gözlemci olmaktan, beklemekten çıkıp size doğru adım atacak da olabilirler. Ama ben burada sadece sanki şey diyebiliyorum. Hani sizin bir değişip dönüşmenizle bazı şeyler olacak. Peki geçmişimizdeki hangi temalar ortaya çıkabilir? Geçmişinizdeki hangi temalar ortaya çıkabilir? Bakın kalp kırıklarınız, bir değnek kralı da resmedildi burada. Belki o bir türlü peşinizi bırakmayabilir ya da ne bileyim kalbinizi kıran, canınızı acıtmış mevzular gündeme gelebilir. Bu temalar da geçmişinizden karşınıza çıkabilir. Çünkü bazıları belki o pişmanlık enerjisiyle, hiçbir şey yapmamış halleriyle artık harekete geçip sizin kafanızı karıştıracak hamlelerde bulunabilirler. Yani çok güzel bir evliliğiniz, birlikteliğiniz vardır. Bu zarar görmüştür. Belki bu temalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Belki bazılarımız dediğim gibi çok fazla burada şansın sizden, kısmetin sizden yana olduğu göründü. O yüzden tekrar bir evliliği kurtarma gibi durumlar söz konusu olabilir. Yine bazılarımız da kafasında kurduğu, hayal ettiği, planladığı o girişimler, işle ilgili, onlarla ilgili tutkulu bir başlangıç yapıp çok güzel bir yere evrilebilir bu durum. Biraz destekleyelim burayı. Bakın yine güneş kartının olduğu haneye güneş kartı geliyor. Sanki bu pişmanlık enerjileri, o kötü hisler, geçmişteki temalar birazcık daha netleşecek görünüyor. Şu talihsizlik kartına bir tane daha. Yani burada şu mesajı da alabiliriz. Zamanı gelip artık geçmişinde o sizi çok kıran, çok yıpratan insan da dönüşerek size gelecek olabilir. Çünkü bu hanede ölüm kartı da vardı. Üzerine yine bir talihsizlik, mezar taşında ağlayan bir insan resmedilmiş. O geldi. Üzerine acı çeken bir insan geldi. Dediğim gibi belki bazılarınızın da böyle geçmişinden bir insan hortlayıp gerçekten dönüşerek de gelebilir. Kolektif açılım olduğu için böyle herkes de değişkenlik gösteriyor ama sanki bazı şeylerin zamanı 2025 ile birlikte geliyor diyebilirim. Beklediğiniz haberler gelebilir. Yine bu evlilik ya da aynı çatı altında yaşamış insanlarla ilgili. Yani böyle bir durumunuz varsa bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Yine su ikilisi. Kılıç üçlüsüne değinmek istemiyorum. Sanki onlar böyle şey niçin hangi temalar yine ortaya çıkabilir dediğinde bu üzüntüler, sizi üzen insanın tekrar ortaya çıkmasından bahsediyor gibi alıyorum ben bu mesajı. Peki bu dönemde hedeflerinize bu dönemde hangi hedeflerime öncelik vermeliyim? 2025'in ilk aylarında hangi hedeflerimize öncelik vermeliyiz? Of, bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Umarım hep böyle olur.
Bir kere önceliği biz kendi elimizde tutacağız. Bazılarımız dediğim gibi bu evliliği olsun, biten ilişkisini asla kurtarmak istemeyecek ve artık yaşadığı bu acı tecrübelerle nasıl bir insan olduğunun o kadar çok farkına vardı ki nasıl güçlendiğini, nasıl güzel olduğunun, nasıl yakışıklı olduğunu, yani her şeyi yapabilecek potansiyele sahip olduğunu görecek. Bakın bolluk, kutlamalar, dünya kartı tekrar geldi. Yani biz tamamen sanki böyle isteklerimize, arzularımıza, yani niyet ettiğimiz o şey her neyse, size iyi gelecek yeni bir iş girişimi, ne bileyim yeni bir aşk, yani sanki biraz burada şey çok fazla var. Hani geçmişi ben çok umursamıyorum artık, yeniliğe açığım. Bakın çok yine bir dua istek kartı. Yani istediğiniz o yüce yaratandan, istediğiniz belki meditasyonlar sırasında hayal ettiğiniz, manifest ettiğiniz şeyler sanki gerçekleşecek. Bakın kule kartına gelen yine bir kötü bir kart, fedakarlık. Yani dediğim gibi bu kısmı istemeyenler çok fazla olacaktır. Yani bu artık benim önceliğim değil. Ben bu şeylerin altına girmek istemiyorum diyecek olabilir. Şuraya bir tane daha kart. Evet, doğru. Çok doğru anlamışım. Bazıları gerçekten dışarıda kalacakları. Bu durum yani illa bir partner, bir eş değil. Yani bazılarımız dediğim gibi kariyerinde, ne bileyim, maddi gücünü daha fazla büyütmek isteyecek olabilir. Bunlara da yönelecek olabilirsiniz. Şuraya da bir kart seçecektim. Onu gözden kaçırdım. Valla dışarıda kalmış birinden dediğim gibi bir haber, bir iletişim gelecek olabilir. Gerçekten sizi tekrar bir döngünün içine çekecek olabilir ama bu kısım benim artık bağlantım kalmayan diğer insanlar için geçerli. Sanki siz e, kendi hedeflerinize mücadele etmeniz gereken alanları biliyorsunuz ve oraya gideceksiniz gibi görünüyor açıkçası. Valla dediğim gibi siz ne yaparsanız yapın sanki destekleneceksiniz gibi görünüyor ya. Çok fazla bolluk, bereket ve kutlama mesajı var burada. Birazcık da şuradan beslemek istiyorum. Neleri, neydi sorumuz? Hangi hedeflerinize öncelik vermelisiniz? Bakın maddi ve finansal zorluklarınız varsa ve arzu ettiğiniz şey bunları düzeltmek, dönüştürmekse şu an böyle ne bileyim hesaplar yapıyorsunuz belki. Bunlara ağırlık vereceksiniz ve bu çözümlere ulaşacaksınız diyor. Çok fazla özverili davrandığınız, dua ettiğiniz, bu her neyse o da olacak. Bakın her kartta hemen hemen geçmişten bir insan geliyor. Haber geldi. Şimdi burada bir geri dönüş kartı. Yine bakın burada da bir zaman kartı vardı. Zaman zaman kader çarkı bir iki defa çıktı. Bir kere çıktı sanırım orada, bir iki defa deyip yalan söylemeyeyim. Bakın siz gerçekten nereye gitmek isterseniz, yani odağınız ne yöne çevirirseniz o alan sizin için çok güzel olacak. Yani içim açıldı ya. Hiç oturduğumda yani tabii ki güzel şeyler olacağını biliyordum ama hiç bu kadar da güzel mesajlar alacağımızı tahmin etmemiştim açıkçası. Çok çok güzel oldu. Peki şöyle yapalım. Kartlardan yine sistemden gelen mesajlar, tavsiyeler nedir? Çok güzel aldı. Buraya hani daha ne seçerim, ne anlatırım bilemedim. O yüzden tavsiye alalım istiyorum şimdi. Kartlardan, sistemden gelen mesajlar nelerdir? 2025'in ilk ayları için. Bakın yine o geri dönüşün olduğu kısma şöyle bir uyarı geldi. Değerlerine bağlı kal, test ediliyorsun. Belki bazılarımız da hala ben işte geçmişimden biri gelir ama beni o durumun içine çekemez falan filan diyordur ama bir geldiği zaman kafası karışabilir. Belki hani dediğim gibi bazı alacak öğretiler bitmemiştir. Burada bir uyarı olabilir. Eğer siz böyle hissediyorsanız, abi benim onunla işim olmaz, hani gelirse benim için büyük bir sınav olacak. Bu kart size biraz mesaj getiriyor olabilir. Yaralarını incele ve onları iyileştir. Burada yine bakın maddi durum demiştim, çözüm demiştim. Belki de hala yaralarınızı sarmaya çalışacak olabilirsiniz, sarıyor olabilirsiniz hala. Lütfen onlara odaklanmaya devam edin. Çünkü başaracaksınız belli ki.
Hayatındaki dersler öğrenene kadar tekrarlanır, ders çıkar. Çok çok güzel geldi bazılarımız için ki kule kartının olduğu kısma denk geldi. Yani lütfen sezgilerinizle, o bildiğiniz doğrulara inanın, güvenin. Hiçbir şey zorlama, bırak olsun, her şekilde giderse gitsin, en iyisinin olacağına güven. Kartlar o kadar güzel geldi ki yine deste altında söylemek istiyorum. Gerçeğe ulaşmak için illüzyonu aşmalısın. Son olarak bir de Rumi'den tavsiye mesaj 2025'in ilk 3 ayı için diyelim ya da 2025'in ilk ayları için nasıl bir tavsiyede bulunur Rumi de bize? Yine bir kupa dokuzusu. Adalet kartı. Bakın yine kupa altılısı da yani çok güzel birlikteliklere başlayacak olabilirsiniz. Arzu ettiğiniz o her neyse ona başlayacak olabilirsiniz. Sadece dediğim gibi kendinizi kapamayın. Güçlükleri aşmaya mantıklı bir taraftan bakın. İnanın güzel olacak. Siz sadece hayata karşı kendinizi kapatmayın. İkilemleriniz olduğu konularda gerçekten İçinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin, ona kulak atın. Yani çok ikilemde kalıyorsanız bir acele kararlar vermeyin. Mantıksal kararlardan uzak durmamaya çalışın. Çünkü sonunda hep güzel olacak. Yani ne yaşarsak yaşayalım, iyi kötü yok. Sadece tecrübe var. Lütfen öğretilerimizi, derslerimizi alalım, alarak ilerleyelim. Kendimizi kandırmayalım. Tamamen açık olalım. Çünkü eninde sonunda sistem bizi bir şekilde duyuyor. İsteklerimize cevap veriyor. O yüzden güzel dualarda, güzel isteklerde bulunalım. Güzel olacağı görünüyor açıkçası ya. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Adaletle ilgili, hukukla ilgili beklediğiniz gelişmeler varsa onlar sanki müjdeleniyor. Onlar güzel olacak. Sanki mantıklı tarafta kalın, akılcı tarafta kalın, iyi tarafta kalın diyor kartlar. Çünkü adalet kartı öyle bir karttır. Ne ekersen onu biçersin kartı açıkçası. Ve lütfen kendinizi kapatmayın. Açın. Çevreyi açın, insanları açın. Güzelliklerin olduğu kısımda kalın ve dediğim gibi çok fazla ikilemde kalıyorsanız sevdiğiniz insanlardan yardım alın. Kendinizi kapatmayın herhangi bir duruma. Profesyonel destek alın. Eninde sonunda güzel olacak görünüyor. Dediğim gibi iyi niyetlerde, pozitiflikte kalın. Deyip burada açılımı noktalıyorum. Etkileşim kurar, destek olursanız çok mutlu olurum. Umarım her şey arzu ettiğinizden de iyi olur, güzel olur. Hayat her zamankinden daha fazla cömert, iyi davranır hepimize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.